Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte peynir dolgulu jalapeno yapıyoruz. Öncelikle eldivenlerimi taktım, biberler acı olduğu için. Şu şekilde uç kısımlarını keserek biberlerin iç tohum kısımlarını boşaltıyorum. Böyle benim gibi bir aparatınız yoksa tatlı kaşığının arka kısmıyla da yapabilirsiniz. Bıçakla da yapabilirsiniz. Gayet kolay bir şekilde temizleniyor içleri zaten. Ben böyle temsili olarak size için bir kavanoz göstereceğim ama tabii ki sizler istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu videomun devamı olarak da böyle cam şişedeki kavanozlarda karışık turşu hazırladım. Onu da hemen arkasından izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi yapacağımız kavanozun içerisine birkaç adet nohut koyuyorum ve birkaç diş de sarımsak ekliyorum. Şu şekilde hemen içlerini boşaltmış olduğum biberleri kavanozuma yerleştiriyorum. Bu yapmış olduğumuz tarifin zaten dışarıda fiyatları bariz ortada arkadaşlar. Siz bunları çok daha uygun fiyata evde yaparak tüketebilirsiniz. Kavanozumuzu iyice doldurduk. Hemen şöyle kenar boşluklardan bir tatlı kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Hemen arkasından 1,5 yemek kaşığı turşuluk tuz ilave ediyorum. 2-3 diş de sarımsak koyalım üstüne. 1 çay bardağından bir parmak eksik de sirkemizi döküyoruz. Son olarak da kaynatmış olduğumuz suyumuzu döküyoruz. Kavanozun tam ağız kısmına gelene kadar dolduralım arkadaşlar. Şimdi artık kapağımızı kapatabiliriz. Kapağımı da bu arada sıcak suda beklettim. 3 geri 1 manevra ileri olacak şekilde iyice kapatıyorum. Kenar kısımlarını sildikten sonra şöyle birkaç defa ters düz ediyorum. Ters bir şekilde yaklaşık 5 gün kadar bekletiyorum arkadaşlar. Zaten anlayacaksınız, biberlerimiz iyice rengini değiştirecek. Ben bir hafta beklettim arkadaşlar. Bir hafta sonra turşumun kapağını açıyorum. Rengini de görüyorsunuz zaten. Hemen bir kabın içerisine biberlerimi çıkarıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne erime oldu ne bir yumuşama oldu. Aynı koyduğumuz şekilde kütür kütür turşularımız. Evet, kasemizi kenara alarak şimdi peynir dolgumuzu hazırlayalım. Burada dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben bir miktar kahvaltılık beyaz peynir kullandım. Görmüş olduğunuz gibi bir küpte süzme peynir kullandım arkadaşlar. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar da labne peynir kullanıyorum. Hazırladığımız peynirler size çok görünebilir. Yapacağınız bibere göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Peynirimizi iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir sıkma torbasından yardım alıyoruz. Sıkma torbasının içerisine hazırlamış olduğum peynirlerimi dolduruyorum. Uç kısmını da biberimizin ağız kısmına göre keselim. Artık biberlerimizi doldurabiliriz. Hemen bir adet biberimi alıyorum. Sıkma torbasının ucunu içine doğru yerleştirip peynirimi sıkıyorum. İyice ağzına kadar peynirimizi dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi bunu hemen bir kabın içerisine alıyorum. Derince bir kap tercih ettim arkadaşlar. Çünkü üzerine zeytinyağı dolduracağız. Ama siz dilerseniz bunu küçük kavanozlarda da yapabilirsiniz. Bütün biberlerimi aynı şekilde dolduracağım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bunların hepsini ücretsiz bir şekilde yapacaksınız. Gördüğünüz gibi bütün biberlerimi doldurduktan sonra üzerine geçecek kadar zeytinyağı ilave ediyorum.
Turşumuz hazır arkadaşlar. Şöyle hemen sizler için bir adet göstereyim. Mutlaka yapmanızı ve evinizde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Hemen videomun arka kısmında diğer turşumun videosunu paylaşıyorum. Lahana boyutunu tabii ki siz yapacağınız turşunun miktarına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle lahanamı iri iri parçalara bölüyorum. Turşunuza hangi malzemeleri kullanmak istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Havuçlarımı da şöyle birer parmak kalınlığında doğruyorum. Videoda görünen diğer turşularımın da linkini açıklama kısmına ekledim arkadaşlar. Hem oradan izleyebilirsiniz hem de oynatma listesi olarak turşular kısmından izleyebilirsiniz. Ardından kapya biberlerimi de doğruyorum. Gerçekten çok lezzetli, kütür kütür turşu oluyor arkadaşlar. Bu tarifimde mutlaka denemelisiniz. Lahanalarımı da şöyle kavanozun ağız kısmından geçecek şekilde doğradım. Hemen kavanozlarımın alt kısmına klasik bütün turşularda olduğu gibi sarımsak koyuyorum. Şöyle güzel lezzet ve tat vermesi adına birkaç tane acı biber ekliyorum. Acıyı sevmiyorsanız tabii ki tatlı kıl biberlerden de kullanabilirsiniz. Artık tüm malzemelerimi gelişigüzel bir şekilde kavanozlarıma dolduruyorum. Evde hangi malzemeleriniz varsa koyabilirsiniz. Kornişon da koyabilirsiniz, karnabahar da koyabilirsiniz. Bu tarifle hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa ya da çekmemi istediğiniz herhangi bir tarif videosu varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Hangi şehirden takip ediyorsanız bana onları da yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum zaten. Ama cevaplayamadığım yorumlar varsa onlar da kesin olarak önüme çıkmamıştır, görmemişimdir. Yoksa bütün yorumlarınızı cevaplıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 2 adet kavanozumu doldurdum. Malzemelerim bitene kadar bu şekilde dolduruyorum. Kavanozlarım hazır arkadaşlar. Son olarak üzerlerine tekrardan 2 diş sarımsak koyuyorum. Şimdi kavanozlarımın her birine 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Toz şekerimin ardından turşu tuzu ilave ediyorum. Tuzumu da her kavanoza 1 yemek kaşığı olacak şekilde döküyorum. Artık sirkemizi ilave edebiliriz. Her kavanoz için 1 çay bardağı sirke döküyorum. Turşularda genelde üzüm sirkesi kullanıyorum. Bütün malzemelerimizi eklemiş bulunuyoruz. Artık turşularımızın suyunu ilave edebiliriz. Kapaklarımı da görmüş olduğunuz gibi sıcak suyun içerisine koydum. Ben genelde turşularımı bu şekilde kaynar suyla hazırlıyorum. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ne bozulma oluyor, ne yumuşama oluyor. Sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Suyun içerisine koyduğum kapakların iç kısımlarını kuruluyorum. Her zaman olduğu gibi 3 manevra geri, 1 manevra ileri yaparak sıkıca kapatıyorum.
Bütün kavanozlarımı aynı şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bütün turşularım hazır. Turşularımı yaklaşık bir hafta sonra tüketmeye başlayabilirim. Gördüğünüz gibi bu turşuların hepsinin linki açıklamada eklidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.